Belki de bugüne kadar evde yaptığınız en iyi tavuk tarifini yapacaksınız. Ama bunu yapabilmek için kasaba gidiyorsunuz ya da markete gidiyorsunuz. En seksi ses tonunuzla bana 1 kilo tavuk lime lime dökülen bir tavuk tarifi yapacağız. Tavuk tandırdan daha da lezzetli olacak. 3 tane diş sarımsak. Hemen sarımsağı rendeliyoruz. 1-2 çay kaşığı tuz. Klasik tavuk yemeği yapmıyoruz. Tarif içinde sizi şaşırtacak bir tavuk tarifi yapıyoruz. 1 çay kaşığı karabiber. 1-2 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı pul biber. 1-2 çay kaşığı köri. Kesinlikle ben köri sevmiyorum. Evimde köri baharatı yok, kabul etmiyorum. Her markette bulunuyor. Mutlaka evinizde bulundurun. Tavuk, yumurta, patates gördüğünüz anda köri baharatı. Muhteşem baharat. 1 çay kaşığı kekik, ama kekiği kırarak bütün aroması çıksın, patlasın içinde. 1 yemek kaşığı domates salçası. Hardal, ama hangi hardal? Her zamanki bu marka. Mutlaka soslarda, mezelerde bu marka çok yakışıyor. Hiçbir karımız, hiçbir alışverişimiz yok. Zaten Ali Koç'un bize hayatta reklam vermez. Ali Koç'a her defasında laf söylüyorum. 1 yemek kaşığı hardal. Ali Koç beni bulsun. 1-2 yemek kaşığı yoğurt. Ben ev yapımı yoğurt kullanıyorum. Bakın çok sulu çıktı. O yüzden yarım kullanıyorum. Ölçülü yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. 1 çay bardağı ölçü olarak kullanalım. Burada tamamen sizin isteğinize kalmış, tercihinize. İster ayçiçek yağı, ister zeytinyağı, hangisini kullanmak isterseniz. Ben ayçiçek yağı kullanacağım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Tahtaya yağ döküldü deme. Hemen bunu değerlendir. Tahtanı yağla. Tahta bu yağla beslensin. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı. Hemen sosu çırpıyoruz. Tamamen pürüzsüz bir hale gelmeli. Sarımsak yerine sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama diğer bütün baharatları birebir aynısını kullanmalısınız. Görüyor musunuz? Hiçbir pütür kalmadı. Önemli olan bu. Tavukları hemen şöyle açarak bütün sosu tavuğa yedirmek lazım. Her parçasına bulaşmalı. Öyle 30 saniye çevirip bırakmıyorum. En az 2 dakika boyunca tavuğun her yerini yediriyorum. Her tarafına değmeli. Bunun yanına bir de güzel bir patates mezesi yapalım. Sos her zaman ürünü geçecek. Sıvı her zaman ürünü geçecek. Kapağını kapat. Bu hemen dolaba. En az 2 saat. 2 saat bekletirseniz yeterli. 2 saatten sonra ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olur. Bir günü de geçirmeyin. 2, 3, 4, 5 tane patates. Patatesler sıcakken kolay soyabilmemiz için ve çabuk kabuğu çıkması için ortasından yuvarlak çizik atıyorum. Patatesler hemen tencereye. Diyeceksiniz ki ya Koray, bu kadar kolay malzemelerle nasıl bu kadar lezzetli bir meze yaptık? Herkes bayıldı diyeceksiniz. Patatesler mutlaka kabuklu şekilde ve bakın sıcak su koymuyorum. Dikkat edin. Ya Koray, bu kadar fark ediyor mu? Sıcak su koymamak, kabuklu pişirmek. Lezzet ufak detaylarda saklı. Patates mezesi yapıyoruz. Turşulu mayonezli. Kapağını kapat. Patatesin haşlanmasını bekliyoruz. Yarım saat 35 dakika oldu. Şöyle bir bakalım. Çatal sonuna kadar giriyorsa pişmiş. Attığımız çiziklerin faydasını görüyor musunuz? Belki 2-3 tane patates de sizin için fark etmeyebilir ama restoranda, iş yerlerinde o kadar çok patates yapılıyor ki bu çizikler soyarken çok yardımcı oluyor. Biraz soğuduğu anda elimizin değeceği kadar görüyor musunuz kabuğa çizik atmanın faydalarını? Hemen soyuluyor. Patates sıcakken üstüne bol bol tuz. Tuz miktarı size kalmış. Ve sıcakken hemen ezelim. Kolayca eziliyor. Yalnız kesinlikle makine falan kullanmayın. Püre yapmıyoruz, meze yapıyoruz.
Buna dikkat edelim. Şöyle iyice ezdikten sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı. O zeytinyağını şöyle köşede çekerken turşu, salatalık turşusu. Ne kadar çok turşu o kadar lezzetli. Benim bu kadar turşum kalmış. O yüzden bu kadar turşu kullanıyorum. Daha fazla olsaydı daha çok kullanırdım. Hemen oyuna. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Çay kaşığının ucuyla karabiber. Ve mayonez. Burada tek silahımız mayonez. 1 2 3 4 yemek kaşığı, hatta 5 yemek kaşığı mayonez. Bakalım yetecek mi? Artık sadece karıştır. Bütün hepsi birbirine girsin. Mayonez yetmezse ekleyebilirsiniz. Sakın kimseye tadına baktırmayın yemekten önce. Çünkü masaya gelmeden hemen biter. Şeklini ver. Bütün gece yetecek mezeniz hazır. Nasıl oldu? Kötü olma şansı var mı sizce? Öğrenci misin? Ekmeğini sür ye. Evet, bu artık köşede beklesin. Ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. 2 gün boyunca da, hatta 3 gün boyunca da dolapta bozulmaz. Durdukça lezzetlenir. Ocağın en büyük gözü en güç şekilde yanıyor. Belki tarifin en önemli yeri. Önemli bir karar vermelisiniz. Teflon tava kullanırsanız yapışma olmaz. Çok daha rahat temizlersiniz. Ama çelik tava kullanırsanız bulaşık çıkar ama daha lezzetli olur. Tercih sizin. Tam 2 saat oldu. 2 saat sonra dolaptan çıkarttım. Yarım saatte oda sıcaklığına gelmesini beklettim. Buradaki önemli nokta, tavuğun düz tarafını, yani derisini aldığımız tarafı ilk başta tencereye koyuyorum. Dikkat! Tavuğun düz tarafı. Tavuğun düz tarafı. Herhalde hiçbir kafa karışıklığı kalmamıştır. Tavuğun düz tarafı. Sıkıştır. Tencerem kadar. Püf noktası. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. En güçlü şekilde yanarken ocağın kapağını kapatıyorum ve 5 dakika pişmeye bırakıyorum. 4-5 dakika sonra kapağını açıyorum ve tamamen sulandığını görüyorum. Bunu size göstermek için yapıyorum. Görüyor musunuz? Bak, tamamen sulandı tencere. Sulandığını gördükten sonra altını kısıyorum, kapağını kapatıyorum. Kısık halde 45 dakika, 1 saat pişmeye bırakıyorum. Tavuğun durumuna göre. Tam 45 dakika oldu. Beraber açıyoruz. Ne kadar çok suyunu çektiğini görüyor musunuz? Tamamen has yağ kaldı. Şimdi burada şunu yapmazsam kendimi asla affetmem ve mutlaka siz de bunu yapmalısınız. Bu tarifin hakkını vermek için bunu yapmak şart. 3 parmak tekniği. Bak, bu hayatınız boyunca yiyeceğiniz en lezzetli lokma. Yapınca diyeceksiniz ya, Koray söylemişti. Açın ağzınızı. Vay be, vay be. Şimdi şöyle yağıyla üstünü besledikten sonra lezzet ufak detaylarda saklı. Ve eğer teflon tavada yapsaydınız bunu yapmanıza gerek kalmayacaktı. Bakın, hafif yapışma var, görüyor musunuz? Bunu kurtarıyorum. Gördünüz mü? Ve hala şu anda dağılmaya bile başladı. Bak, en ufak bir yanma yok, görüyor musunuz? Çeviriyorum. Neredeyse dağılacak. Yani görüyor musunuz? Dağılmaya başladı. O yüzden çok dikkat ediyorum. Teflonda olsaydı bunu yapmanıza gerek yoktu. Çevir. Ve çevir. Neredeyse dağılıyor, görüyor musunuz? Teflonda olsa böyle siyahlaşma da olmayacak. Kesinlikle tava yanmadı, görüyor musunuz? Şimdi çok bilmiş arkadaşlar çıkar çünkü. Ağzı açık şekilde bu yağ suyu çekene kadar en yüksek ateşte pişiriyorum. 5 dakikada böyle pişirdikten sonra. Şimdi bakalım mı ete biraz? Kaşıkla görüyor musunuz? Nasıl dağılıyor? Bak, dağılışı görüyor musunuz? Biraz lavaş. Esas mesele tavukta. Parçalamadan almak imkansız, bak. Görüyor musunuz? Hafif yeşillik görüntü olur. Nasıl gözüküyor? Şunu lezzetsiz olma şansı var mı?
İşte yine bütün moralim yerine geldi bak. Ondan sonra Koray niye moralim yerine geliyor diyorsun. Bir de Almanya, İspanya yenerse daha da moralim yerine gelecek. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? İmkan olsa da keşke size şu kokuyu hissettirebilsem. Tavuğu görüyor musun? Dağılıyor tavuk. Açın ağzınızı. İlk lokma sizin. Çok güzel. Tabii tavukla da ilgili bu. Bazen tavuk çok kötü çıkıyor tadı olarak. Ama güzel tavuğa da denk geldiğiniz zaman muhteşem bir yemek oluyor. Şunun da bir tadına bakın. Sizi hiçbir yerde mahcup etmez. Bir şeyler içerken bütün masayı gece boyunca taşır. 5 çaylarının değişmez yıldızı olur. Patates mezesi, turşulu. Üstüne tavuğu koyarsın. Dürümü şöyle bir dürersin. Ağzını açarsın ve yuvarlarsın. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. İzleyip abone olmuyorsunuz. Gözümden kaçıyor zannetmeyin. Daha fazla canınızı çektirmek istemiyorum. Hepinize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Çok iyi yemek oldu.